Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurutmalı çamaşır makinemin olumlu ve olumsuz yönlerine bahsedeceğim. Tek makinede mi olmalı yoksa ayrı ayrı makinelerde mi olmalı? Onunla ilgili biraz araştırma yaptım sizlere. Yani kafamdan sallamıyorum. Kullanıcı yorumları, servis yorumları, her şeye baktım. Sonuçta çıkardığım notları sizlere paylaşacağım. Benimki arkadaşlar Vestel'in 9 kilo yıkama 6 kilo kurutma olan arkadaşlar. Memnun musunuz derseniz memnun değilim. Yani 4-5 senedir kullanıyorum fakat kurutma özelliğini pek kullanmıyorum. Çünkü hiç hoşuma gitmiyor. Bunun nedenlerini de sizlere sayayım. Mesela arkadaşlar tek makineye şey diyormuşlar, hibrit makine olarak geçiyor. Bazıları hibrit diyor. Tek makine, yer probleminiz varsa, özellikle banyonuzda, ne bileyim makineyi koyduğunuz yerde pek yeriniz yoksa tek makine öneriliyor. Fakat yeriniz varsa ayrı ayrı da çoğunlukla öneriliyor. Çünkü memnun, ikisi aynı makinede olanlardan memnun kalan çok az kişi var yani. Yer probleminiz varsa bu yönden çok iyi. Mesela tek seferde makineye atıyorsunuz. Şurada program var mesela. Yıka kurut programı var. 30 dakika. Atıyorsunuz makineye. Hem yıkıyor sonra kurutuyor. Alıp dolaba asıyorsunuz. Tabi demesi kolay. Onu kurumuyor. İşte bir takım sorunlar çıkıyor sonradan. O yönden yıka kurut işi bitiriyorsunuz. O yönden iyi. Diğer bir husus da arkadaşlar, ikisi bir arada olan çamaşır makineleri şebeke suyunu çok kullanıyor. Ayrıca kullanıcı yorumlarına da baktım. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani yıkadığı çamaşırdan daha fazla kurutmak için su tüketimi oluyormuş. Teknolojisine ve kurutma mantığına dikkat edin diyorlar kullanıcı yorumları olarak da. Yoğuşmalı olanlar hep aynıymış diyorlar. Fakat ben bilmiyorum yoğuşmalı ne. Bilenler aydınlatabilir bizleri. Mesela demin yıkadım. Çamaşırı çıkardım arkadaşlar. Yani 4 senelik, 4,5 senelik makinem olmasına rağmen hala içinde bu derin bir lastik kokusu var. 1-2 yıkamaya geçer dediler fakat hiç geçmedi. Yani 4 senede bir 10-15 defa yıkamışlığım vardır. Yani kurutmadan nefret ettim diyebilirim size. O lastik kokusu hiç geçmedi. Böyle sanki makine yanıyormuş gibi bir his veriyor size. Yani kullanasınız gelmiyor. Diğer bir özellik, benim diğer ayrı ayrı makinelerde en sevdiğim özellik, şurada çok güzel bir filtresi var. Çıkarıyorsunuz filtreyi, tüm havlar içine toplanmış oluyor. Hem evinizde nasıl söyleyeyim, çamaşırlarınızı kuruttuktan sonra üzerindeki havlar evinize toz yapmıyor. Yani devamlı evinizi silmek zorunda kalmıyorsunuz. Burada zaten filtreden resmini koyacağım. Filtreden tozları çıkarıp rahatlıkla elbisedeki tüylerden, tozlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Makinelerde gördüğünüz gibi ne filtre var ne başka bir şey var. Bir de şu yorumu gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu ikisi bir arada olan makinelerde arkadaşlar servis çağırıyormuşsunuz. 1-2 senede bir mi? Bir tam bilmiyorum, yanlış olur. Makinenin içine bir takım parçalarını söküp servisler gelip bir filtre varmış içinde. O filtreyi servisçiler temizliyormuş. Yani biz göremeyeceğimize göre. Onun için ayrı ayrı makinelerde filtre şeyi yok. Buradan kendiniz temizliyorsunuz. Böyle makinelerde de servis temizliyormuş. Tabii o konuda pek bir bilgim yok ama bu tarz yorumları da gördüm. Yani servis çağırıp orayı temizleten yorumları da gördüm. Yani açıkçası şok oldum. Daha sonrasında arkadaşlar mesela yıkadık. Her taraf hav oldu. Onu tekrardan kazan temizliği için kısa programda çalıştırmamızı öneriyorlar. Tabii ki ben öyle yapmıyorum. Şuraları güzelce, birazdan da sileceğim. Şuraları, iç tamburunu güzelce ıslak bezle temizliyorum. Çünkü zaten su, elektrik tüketimi var. Ben buna bir de havlarını temizlemek için ek temizleme özelliği katarsam daha çok elektrik ve su harcamış olacağım. Bu yönden de biraz dezavantaj. Elinizle silin eğer böyle makineniz varsa. Bir de şu ek olarak bu makinelerde mesela 9 kilo yıkadınız diyelim, attınız içine 9 kilo ama fakat bu 6 kilo yıkıyor. Geri kalan çamaşırlar için tekrar bir kurutma özelliğini açmanız gerekecek. Eğer ayrı ayrı makine olursa daha avantaj.
Yıkadığınızı üst makineye koyacaksınız. Orada kurutacak onları. Özellikle bu videoyu çekmemdeki amaç arkadaşlar, hazır kışa doğru girerken birçok kişi kurutma makinesine ihtiyaç duyuyor. Nasıl diyeyim, nemli bölgelerimiz var. Yağmurlu havalarda özellikle müthiş kolaylık oluyor kurutma makineleri. Tabii dezavantajları da, mesela her elbise kurutma makinesine atılmamalı. Yani her elbisenin arkasında kurutmaya uygun değildir yazısı yoktur ama birçoğunda varmış. Kullanıcı yorumlarından bahsediyorum sizlere. Mesela bazı kaliteli gömleklerde kurutma yapmayınız diye bir etiket varmış. Onun için de çamaşırlarınızın bazıları, özellikle yünlüleri aşırı sıcağa atarsanız kurutayım diye küçülme olabiliyormuş. Onları normal kurutmanızı öneriyorum ben de. Çünkü ben de yünlü hiç atmadım. Daha çoğunlukla normal elbise ve çarşaf attım. Yastık kılıfıydı. O tarz şeyleri atmaya çalıştım ben de. Mesela en önemli özelliği ayrı ayrı makinelerin arkadaşlar. Mesela beyazları yıkayacağız diyelim. Beyazlarla siyahları, ne bileyim yünlüleri bir arada yıkamıyoruz. Yıkamadığımız gibi de bir arada kurutmamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Mesela beyazları attık. Bekleyeceğiz. Onlar kuruyacak. 3-4 saat sürüyor kuruması. 3-4 saat sonra bekleyeceğiz. Tekrar siyahları atacağız. Böylelikle zaman kaybı oluyor arkadaşlar. Mesela beyazları içine attık diyelim. Ne yaparız? Beyazlar yıkandıktan sonra kurutmaya veririz. Hemen siyahları atarız. O sırada beyazlar kuruduktan sonra siyahları çıkarıp tekrar onu atarız. Yani ikisini bir arada götürmüş olursunuz. Diğer türlü tek makinede olursa arkadaşlar, işte dediğim gibi biraz bekleyeceksiniz. Siyahları beyazları ayrı yıkayacaksınız. Onu bekleyeceksiniz. Yani gününüzün tamamı çamaşır yıkayıp kurutmakla geçecek. Ya açıkçası bu. Birçok özelliğine değinmeye çalıştım arkadaşlar. Araştırdığım şeyleri de sizlere paylaştım. Eğer kullananlar varsa bana yorum olarak alt tarafta, bana ve diğer arkadaşlara, alacak olanlara özellikle bir fikir olmuş olur. Bana sorarsanız ben tek makineden memnun değilim kesinlikle. İlk fırsatta da bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü yani olmuyor ya. Bazı şeyler olmuyor. 9 kilo yıkıyorsun, 6 kilo kurutuyorsun. Zamanın kurutmayla geçiyor. Artı dediğim gibi aşırı bir lastik kokusu oluyor. Filtresi özellikle yok. Mesela çok seviyorum o filtre olayını. Çıkarıyorsunuz filtreyi, havlar içinde yumak yumak. Yani kim istemez ki evim tozlanmasın, makine tozları alsın. Mesela burada ona özellikle değineyim. Yıkama kurutma diyor, 30 dakika diyor. Mesela siz ona çamaşır atıyorsunuz, ne kadar ağırsa çamaşır ona göre 4-5 saate kadar çıkabiliyor burası. Mesela nasıl diyeyim, program olarak da ikisi bir arada makinede gördüğünüz gibi şurada 3 tane program var. Yani hemen hemen 3 tane program var. Ama siz bunun bir tanesini, 2 tanesini kullanıyorsunuz. Çoğunlukla kullanamıyorsunuz bile. Mesela pamuklu kurutma diyor, boşken 55 dakika. Ben buna şimdi çamaşır alsam, hele de 6 kiloya yakın çamaşır alsam bu 4-5 saate kadar çıkıyor. Onun için önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Zaten pamuklu kurutma, hassas kurutma diyor. İkisi de biri 50 dakika, biri 55 dakika. Yani ama ayrı ayrı olan makinelerde daha çok yenileme, buhar verme, farklı farklı kurutma özellikleri var. Yani onlardan da faydalanabilirsin. Neden olmasın? Bir de bu makinelerde gideri normal arkadan su gideri gidiyor. O ayrı ayrı makinelerde mesela isterseniz buraya, hazneye böyle bir şey var. Böyle uzunca çekiyorsunuz. Suyu isterseniz oraya biriktiriyor. İsterseniz gidere döküyor. Yani o kurutma makinesini de bir odanızın köşesine koyup öyle de kullanabilirsiniz. Yani illa banyoda yerim yok bunu alayım diye öyle bir hata yapmanızı istemem açıkçası. Boş bir odanız varsa bir kenara koyarsınız. Orada yani hiçbir ihtiyacı yok. Normal derin dondurucu gibi bir odaya koyarsınız, fişe takarsınız. O şekilde de kullanabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Sormak istediğiniz soru varsa, unuttuğum, atladığım şeyler varsa yorum kısmında bilgilerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsınız. Eleştirileriniz için bir şey diyemeyeceğim. Herkesin kendi kullanım tarzı farklıdır. Herkesin kullanma şekli farklıdır. Kimseyi eleştirme niyetim yok. Eleştirebilirsiniz. Tabii ki insanız. Herkesin olumlu, olumsuz yönleri vardır. Fakat
Videoyu uzattın diyenler için burada 2 dakikalık için ben size bunları anlatamam arkadaşlar. Siz istiyorsunuz ki 2 saniyede her bilgiyi size aktarayım. Hızlı hızlı konuşarak da söylemeye çalışıyorum ama istediğiniz gibi olmuyor. Bazıları diyor bunu niye anlatmadın? Bazıları diyor burayı niye göstermedin? Onun için ben herkesi memnun edemem. Anlattığım bilgilerden alır paylaşırsınız. Sizin niyetinize ben bu makineden memnun değilim. Almak isteyenlere kesinlikle önermiyorum. Yani zamanınız varsa, çok paranız varsa, çok elektrik su harcayın, sıkıntı değil diyorsanız alabilirsiniz. Yani yer sıkıntınızdan dolayı da bu hatayı göz göre göre almanızı istemem. 2 kuruş daha fazla verip en iyisini alın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha iyi videoyu çekecek, daha iyi bilgisi olanlar kendi videolarını çekip kendileri paylaşabilirler. Eleştiriyi herkes yapar fakat bir de siz video çekin görelim. Şimdi makinemde bir tane çarşafım var. Bunu yıkayıp sizlere göstereceğim nasıl yıkadığını. 6 kilo kurutması var. Ben bunun fakat yarısını yine kullanıyorum. Tam bunun yarısına kadar doldurun. Daha iyi kurutabilmesi için. Burada askı kuruluğu, ütü kuruluğu ve dolap kuruluğu var. Oradan bir seçeneği seçiyorsunuz. Dolap kuruluğu tamamen kurutuyor arkadaşlar. Ona göre de ne kadar ağırlık koyarsanız buradan suyunu alıyor. Ne kadar ağırlık koyarsanız ona göre de süresini hesaplıyor. 1 saat yaklaşık. Evet arkadaşlar, makinem kurutmayı sağladı. Gördüğünüz gibi çarşafım içinde kalınlaştı. Güzelce kurudu. Tabi daha sonrasında ben böyle tekli atmazsanız mesela 6 kilo kurutuyor. 9 kilo yıkıyor benimki. Eğer bu şekilde tekli atmazsanız bu ıslak kalabiliyor. Yani 6 kilo diyor ama 6 kilodan da daha az doldurmaya özen gösterin. Çünkü bu ikisi bir arada makineler böyle sanırım. Şu gösterdiğim şekilde yarıya kadar doldurursanız daha iyi kurutacaktır hepsini. Gördüğünüz gibi güzelce kuruttu fakat bazı yerlerinde hala hafif nemlilikler var. Bunu bu şekilde biraz bekleteceğim. Öyle kurumuş olacak. Şimdi tek çarşaf attığım için pek görünmeyebilir ama şu şekilde size göstereyim. En sevmediğim yanı bu ikisi bir arada çamaşır makineleri en sevmediğim yönü şurada arkadaşlar. Hav bırakıyor. Yani iplik, pamukçuk, hav ne diyorsanız. Şuralarda aşırı şekilde mesela diğer böyle hep çarşaf kurutmayacağımıza göre normal penye, üstlük, pantolon, gömlek ne kurutacağınıza bağlı. Buralarda hep ister istemez havlar kalıyor. Umarım size faydalı bilgiler sağlamışımdır. Kafanızda bir fikir oluşturmuşumdur. Sorularınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.